Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Amerika enflasyon verileri açıklandı. Ve Amerika'nın enflasyonu beklentinin de altında gelerek %3 olarak açıklandı. Geçen biliyorsunuz %4'tü. %3,1 beklentisi vardı bu ay. Hatta geçen ayki işte enflasyon sonuçlarından sonra merkez bankaları yani Fed faizi sabit tutmuştu. Ve işte bundan sonraki aylarda işte şahin bakış açımızı devam ettireceğiz gibi bir açıklama yapmışlardı. Tekrardan yükseltebileceklerini öngörmüşlerdi. Ve bundan sonra işte şimdi bu ay ne olur? Bunu konuşacağız. %3 enflasyon geldi ama hani %3'ü görünce zaten hani beklentilerinin de altında geldi. Sabit tutmasına rağmen iyi gidiyor enflasyon diye düşünüp işte enflasyonu sabit tutarlar mı gibi bir düşünce insanların aklına geliyor. Tabii ki böyle bir ihtimal var. Ancak işte çekirdek enflasyon yani enerji ve gıda fiyatlarını bu enflasyonun dışında tutup da hesapladıklarında %4,8 geliyor. Yani o hala yüksek. Bunu aşağı çekemiyorlar arkadaşlar. Şu an için çekemediler ve bu yüzden enflasyon işte bu çekirdek enflasyon yüksek çıktığı için Merkez Bankası yani FED faiz artışına devam ettirebilir. En azından bir 25 bas puan faiz artışı ben bekliyorum açıkçası. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Bunu bilemeyiz. Daha ayın 26'sında karar. 2 hafta var. 2 haftada bazı şeyler değişebilir. Benim beklentim bu şekilde. Yani 250 bas puan bir artış gelebilir arkadaşlar. İşte 5,25'ti faiz oranları. 5,5'a çekebilirler. Bu %3 enflasyon verisi de son 2 yılın en düşük enflasyon verisi oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika'nın buradaki hedefi %2. %2'ye gelmek için de şu anda hani yaptıkları hamlelerin başarılı olduğunu görüyoruz zaten. %3,1 beklenti varken %3'e düştü ve iyi bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. E, Bu işte enflasyon verisinden sonra %3 açıklanmasından sonra da kriptoda yani Bitcoin 30.700 seviyesindeydi. Çünkü tüm gün yataydı burada. Bu veri açıklanmasından sonra 31.000 seviyesine geldi. Ancak daha sonra tekrar 30.700 seviyesine geri düştü. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben Fed'in de yine bir 25 bas puan da olsa bir faiz artışı yapmasını bekliyorum. Ancak yine sabit tutabilirler. Bunda daha 2 hafta var. Konuşacağız zaman içerisinde. Umarım faydalı olmuştur video. Beğendiyseniz yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.